Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün klozet temizliği yapıyorum. Klozetin içerisinde bulunan sarı lekelerden, kireç lekelerinden nasıl kolay bir şekilde kurtulabiliriz? Klozette oluşmuş olan sarı lekeleri ve kireç lekelerini de yakından göstermek istiyorum. Ağır kimyasallar kullanmadan astım alerjisi olanların da rahatlıkla kullanabileceği bir karışım hazırlıyorum. Şimdi deterjan kısmına geçiyorum. Böyle cam bir kavanoz kullanacağım ve plastik bir kaşıkla da karışımı karıştıracağım. Kireç lekelerini ve sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir malzeme tuz. Kaya tuzu veya deniz tuzu kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu deniz tuzu kullandım ben. İkinci bir malzeme. Yine sarı lekelerde ve kireç lekelerinde oldukça etkili olan bir malzeme çamaşır sodası. Bundan da 1 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde kullandım. Cam kavanozun içerisine boşaltıyorum. Üçüncü malzemem beyaz çamaşırları yıkarken kullanmış olduğum beyazlar için olan çamaşır sıvı deterjanı. Bundan da yine kullanacağım bir ölçü kadar. Böyle bir yumuşatıcı kapağı herkeste vardır muhakkak. Bunu ölçü kabı olarak kullanıyorum ve bir kapak dolusu çamaşır sıvı deterjanı cam kavanozun içerisine boşaltıyorum. Renkli çamaşırlar için olan deterjanı kullanmayalım. Tekrar etmek istiyorum. Beyaz çamaşırlar için olanı kullanalım ki sarı lekeler kolay bir şekilde çıksın. Son olarak bulaşık sıvı deterjanı kullanacağım. Bu deterjan da sarı lekelerde, kirlerde, yağlarda oldukça başarılı. Bu deterjandan da 2 yemek kaşığı dolusu ekledim ve malzemelerim bu kadar. İçerisine herhangi başka bir malzeme karıştırmıyorum. Sirke veya parlatıcı ya da su gibi sıvı deterjanları kesinlikle karıştırmıyoruz. Aksi takdirde etkisi kalmaz. Bunu plastik bir şişenin içerisine boşaltıyorum. Malzemem biraz koyu kıvamlı olduğu için fısfıs başlığı takmayacağım. Bunun yerine normal deterjan başlığı takacağım ve bununla kullanması daha kolay olacak. Temizliğe başlamadan önce ellerime tek kullanımlık plastik eldiven takıyorum. Bunu tabii ki hepimiz biliyoruz fakat ben yine de hatırlatmak istedim. Hatırlatmak istediğim diğer bir nokta ise çöp kutusunu yanımızda hazır bulunduralım ve kapağını da açalım. Kapağını açık tutarsak bütün malzemeleri içerisine atabiliriz. Böyle plastik bir şişenin üst kısmını kestim ve kağıt bir bardak aldım elime. Klozetin içerisinde bulunan suyu alıyorum. Klozetin içerisinde bulunan bu sarı lekelerden ve kireç lekelerinden kurtulabilmek için bu suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Böyle plastik bir şişenin içerisine aldım. Bunu diğer tuvaletin içerisine boşaltacağım ve çöpe atacağım bu malzemeleri. Çöpe attıktan sonra tekrar elime başka bir eldiven takarak temizliğime devam edeceğim. Kullanacağım malzemeleri de yanımda hazır bulunduruyorum ki temizlik esnasında banyonun dışarısına çıkmayayım diye. Hazırlamış olduğum bu karışımı klozetin iç kısmına boşaltacağım. Bu etkili bir karışım oldu. Klozetin plastik kısımlarına bu malzemelerden boşaltmıyorum. Sadece klozetin iç kısmına boşaltıyorum gördüğünüz gibi. Sarı lekeleri, kireç lekelerini çözsün diye bunu bu şekilde her tarafa boca ediyorum ve yaklaşık olarak bir yarım saat kadar bekleme uygulayabiliriz. Bu süre içerisinde kireç lekeleri, sarı lekeler yumuşamış olur ve çıkması kolaylaşır. Klozetin orta kısmına da biraz boşaltıyorum. Orada su kalmadığı için bu karışım orada çok etkili olacak. Orta kısımda bulunan bütün kireçleri, yağları, sarı lekeleri çözecek. Klozetin bu orta kısmı sararmışsa, kireçlenmişse tabii ki bu kısmı temizlemek oldukça zordur. Buranın suyunu boşaltarak temizlik yapıyoruz. Aksi takdirde çok etkili olmaz. Susuz bir şekilde temizlik yapmalıyız. Bekleme esnasında ben burayı temizleyeceğim. Yarım saat kadar bir bekleme uygulayacağım. Ve bu arada karbonattan bir miktar alarak klozetin üzerine boşalttım ve bulaşık sıvı deterjanından da bir miktar boşaltarak klozetin üst kısmını yani plastik kısmını temizleyeceğim. Böyle bir
bulaşık süngeri kullanacağım. Eski bir bulaşık süngeri. Karbonatın mikropları, bakterileri öldürme gücü var bildiğiniz gibi. Klozetin her tarafını bu şekilde temizliyorum. Bulaşık sıvı deterjanıyla böyle köpürterek, karbonatla da hijyen yaparak klozetin plastik kısımlarını temizliyorum. Dış kısımlarını da aynı şekilde temizliyorum ve iç kısmı en sona bırakıyorum. Deterjanım azaldıkça da böyle süngerin üzerine boşaltarak tekrar devam ediyorum. Bu arada deterjanları süngerin üzerine boşaltırken kirletmediğim elimle, diğer elimle bu deterjanları böyle püskürtme yapıyorum. Yarım saat beklemenin ardından tabii ki deterjan biraz kuruyabiliyor. Tekrar karışımdan, bu deterjandan ilave ederek üzerine bir miktar boşaltarak aynı sünger ile böyle bastıra bastıra temizliğime devam ediyorum. Önce bu kenar kısımlarını temizliyorum. Yavaş yavaş iç kısma doğru devam edeceğim. Son olarak bu orta kısmı temizleyeceğim. Bu arada orta kısmı ben bu şekilde temizleyemem. Elimle buralara böyle bastıramam diye düşünenleriniz olabilir. Fakat bu şekilde temizlediğimiz zaman daha etkili bir temizlik oluyor. Fırça ile yaptığımız zaman fırça ile tam olarak çıkmıyor. Tam olarak bastıramadığımız için sarı lekeler, kireç lekeleri tam olarak çıkmıyor ve kalıyor. Elimizle böyle sünger ile bastıra bastıra temizlediğimiz zaman sarı lekeler çıkıyor. Ve işimiz bittikten sonra da bu malzemeleri böyle alarak çöpe atıyorum. Ellerimi güzelce birkaç kez yıkadıktan sonra fırçayı alarak orta kısmı da bu şekilde temizledim ve son olarak hijyen yapacağım. Peki hijyeni nasıl yapıyorum ben? Ellerimi yine yıkadıktan sonra duş başlığını elime alıyorum. Sıcak su kısmını açıyorum ve klozetin her tarafına böyle sıcak su ile hijyen yapıyorum. Öncelikle tabii ki dış kısmından başlıyorum. Dış kısmını sıcak su ile hijyen yaptıktan sonra orta kısmına geçiyorum böyle. Orta kısmını da böyle duruladıktan sonra son olarak kurulama kısmına geçeceğim. Hazırlamış olduğum bu karışımı astım alerjisi olanlar veya solunum yolu rahatsızlığı olanlar rahatlıkla kullanabilirler. Herhangi bir sakıncası yok. Fakat yine de maske takmalarını tavsiye ederim. Neden tuz ruhu, kireç sökücü, yağ çözücü gibi, domestos gibi malzemeler kullanmıyorsunuz da böyle bir karışım hazırlıyorsunuz diyenler olabiliyor. Onları ben kullanamıyorum. Özellikle kireç sökücü ve domestos beni rahatsız ediyor. Nefes darlığına neden oluyor. Bu nedenle ben böyle karışımlar hazırlıyorum ve daha etkili oluyor. Kireç sökücüden, domestostan daha etkili karışımlar hazırlıyorum ve bu şekilde temizliyorum. Sarı lekelerden, kireç lekelerinden kolayca kurtuluyorum. Kurulamayı da yaptım ve artık klozeti kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.